Fovim Akademi eğitim setimize hoş geldiniz. Bugünkü eğitimde sizlerle Adobe Photoshop 2021'de A'dan Z'ye bütün araçları ve acemilikten uzmanlığa kadar bütün hepsini sizlerle birlikte bu videoda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Photoshop'ta araçların kısa yollarıyla birlikte ne işe yaradığını birlikte göreceğiz. Arkadaşlar, bizim en çok kullanacağımız araçları göstereceğim. Çünkü şimdi hepsini birden gösterirsem kafanız çok fazla karışır. Öncelikle sizlerle birlikte taşıma aracıyla başlayacağız. Taşıma aracı arkadaşlar nasıl alınır? Photoshop'umuzu açıyoruz. Ben şu an açtım bir fotoğraf ile. Arkadaşlar önce Photoshop'umuzu bilgisayara kuruyoruz. Tabii ben kurma işlemini geçtim. Eğer kuramayan arkadaşlar varsa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Yorum kısmından sizlere destek olmaya çalışırım. Arkadaşlar Photoshop'la açtıktan sonra hemen taşıma aracını klavyeden V tuşuna basarak ulaşabiliyorsunuz. Ben taşıma aracını aldım. Bu fotoğrafı bir yerden bir yere taşımak istiyorum. Hemen taşımak istediğim için basılı tutuyorum ve sağa sola bir şekilde hareket edip bırakıyorum arkadaşlar. Fakat bana Photoshop bir uyarı verdi arkadaşlar. Bu uyarı nedir? Size şöyle anlatayım. Arkadaşlar Photoshop fotoğraflarınızı kilitliyor. Yani güvenlik amaçlı kilitliyor arkadaşlar. Siz üzerinde değişiklik yapmayasınız diye. Çünkü yanlış bir değişiklik bile fotoğrafınızı değiştirebilir diye düşünüyor. Biz bu kilidi kıracağız çok basit bir yöntemle. Şimdi bize Photoshop bir uyarı verdi. Bu uyarıya normal katman dönüştür şeklinde tıkladığımız zaman otomatik olarak kilit kalkıyor arkadaşlar. Zaten kilidi de şurada görebiliyorsunuz. Hemen sağ alt köşede kilit ikonu var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kilit ikonunun üzerine bir kere tıkladığınız zaman otomatik olarak kilit ikonu aktifleşiyor. Yani açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere daha basit bir yöntemle anlatmaya çalışacağım. Taşıma aracını mesela sağa sola üst yukarı aşağı istediğimiz şekilde istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben fotoğrafa mesela yaklaşmak istiyorum. Nasıl yaklaşırım? Arkadaşlar çok basit. Alt tuşuna basılı tutarak ve mouse'un imlecini ileri doğru iterek fotoğrafımıza yaklaşıyoruz. Eğer imleci bize doğru yani çekersek fotoğraftan uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi diğer bir araçlarımız ise arkadaşlar hızlı seçim aracı. Biz bunları kullanacağız çok sık. Hemen onlara size bir bahsedeyim. Arkadaşlar hızlı seçim araçları kendi çapı içerisinde farklı alana ayrılıyor arkadaşlar. Örneğin kimisi dikdörtgen, kimisi oval şeklinde, kimisi kendi sadece manuel bir çizim yaparak seçim yapabiliyorsunuz. Hızlı araçları ise hızlı seçim aracı dediğimiz yani bir yere tıkladığınız zaman otomatik olarak seçim yapan araçlar arkadaşlar. Hemen sizlere bunlardan bahsedeyim. Özellikle arkadaşlar bizim kullanacağımız hemen fotoğrafa biraz yaklaşayım şöyle. Kerbente aracı dediğimiz. Bu arada benim kullandığım Photoshop sürümü Türkçe sürümü arkadaşlar. 2021 Photoshop Türkçe sürümü kullanıyorum. Eğer sizde İngilizce ise bunu Türkçe'ye çevirmek için tekrardan baştan Türkçe versiyonunu indirebilirsiniz. Bu kafanıza takılmasın. Bu soru işareti olmasın. Bende Türkçe diye, sizde İngilizce diye kesinlikle bir şey olmasın. Hepsi aynı, sadece bir isimleri değişik. O yüzden sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle geliyorum hemen. Kerbente dediğim araç ile seçiyorum. Bu arkadaşlar manuel seçim aracı arkadaşlar. Ben sadece bir şu alanı seçmek istiyorum. Manuel şeklinde seçiyorum arkadaşlar. Seçim yaptığım aracı bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu aracı da kaldırayım hemen. Kaldırdıktan sonra size bir diğer aracı göstereceğim. Bunu size ileriki videoda göstereceğim arkadaşlar. Ne işe yaradığını, nasıl kullandığımızı detaylı bir şekilde ileride göstereceğim. Şu an üzerinden ufak bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi seçim aracı arkadaşlar hızlı seçim aracı şu şekilde. Örneğin bir nesne seçerken arkadaşlar kullandığımız araçlardan bir tanesidir. Şöyle ki hemen gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde seçti. Yani adı gibi hızlı diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunu da kaldırıyorum. Arkadaşlar bu arada kaldırma işlemi Ctrl D tuşu ile kaldırma işlemi yapabilirsiniz. Yaptığınız işlemi geri alma kısa yolu ise Ctrl Z tuşuna basarak geri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Photoshop 20 adım geri alma özelliği var arkadaşlar. Bunu siz ayarlar menüsünden, Photoshop'un kendi ayarlarının menüsünden değiştirebilirsiniz. Bunu da ileriki videoda sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şu an ona girirsem hiç çıkamam. Diğer bir videoda anlatmaya çalışacağım. Siz yine yorum kısmına bana belirtin. Ben sizlere yardımcı olmaya çalışırım bu konuda. Arkadaşlar
Diye bir araç ise kırpma aracı. Bunda da tasarımcı arkadaşlar için çok gerekli olacak boyut var. Bu boyutu nasıl kesebilirsiniz diye yukarıda sağ üst köşede santimetre veyahut piksel veyahut inç şeklinde kesebilirsiniz istediğiniz şekilde. Arkadaşlar bu soru işareti, yani kafanızda soru işareti kalmasın. Bunları da yine detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu an biz sadece üzerinde sık duracağımız araçlar üzerinde sizlere durmaya çalışıyorum. Diye bir aracımız ise arkadaşlar, şimdi nokta düzeltme aracı. Örneğin ben fotoğrafıma yaklaşıyorum. Alt tuşuna basıyorum ve mouse'un imlecini ittirirsem arkadaşlar fotoğrafıma yaklaşıyordum. Hemen şu şekilde. Şimdi ben bu alanda seçim yapmak istiyorum örneğin arkadaşlar. Şu alanı kaldırmasını istiyorum. Hemen geldim şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu arada burada kullanacağımız, eğer İngilizce versiyonu kullanıyorsanız Healing Branch aracını kullanacağız arkadaşlar. Şuraya gelip sağ tıkladığın zaman otomatik olarak Healing Brush, yani ikinci olan aracı kullanacağız arkadaşlar. Bizde düzeltme fırça aracı diye geçiyor Türkçesi olarak. Arkadaşlar şimdi önce nokta düzeltme aracıyla başlıyoruz. Bu çok basit arkadaşlar. Örneğin burada şu nesneyi kaldırmak istiyorum. Bu nesneyi nasıl kaldırabilirim? Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz fırçanın büyüklüğü bir nesnenin büyüklüğünden hemen hemen 1,5 katı kadar büyük olacak arkadaşlar. Yani büyük olsun ki arkadaşlar seçim yaptığınız alan hızlı bir şekilde tıkladığınız zaman otomatik olarak kaldırsın. Veyahut arkadaşlar şimdi siz küçük bir şekilde yaptığınız zaman, şu şekilde yaptığınız zaman o seçim yaptığınız alanı siler sadece. Bu da sizlere dezavantaj olabilir. Şimdi ben fırçanın boyutunu nasıl büyütüyorum bu arada? Fırçanın boyutunu büyütmek için alt tuşuna basılı tutarak ve mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak sağa doğru kaydırırsam büyütürüm. Sola doğru kaydırırsam fırçanın boyu küçülür. Hemen buradaki bu aracı kaldırmak istiyorum. Mesela buradaki bu gereksiz özneyi, sivilceyi hemen kaldırdım. Hızlı bir şekilde ve profesyonel bir şekilde kaldırıyor arkadaşlar. Ama ben bunu size tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hemen Ctrl Z yaparak geri aldım. Arkadaşlar Healing Brush aracını kullanacağız. Yani düzeltme fırça aracını kullanacağız arkadaşlar. Hemen onu seçtim. Ve arkadaşlar şimdi bunun amacı şu şekilde: başka bir yerden dokuyu alır. O dokuyla diğer dokuyu karıştırır. Yani siz burada belli bir sivilce veyahut bir nesne kaldırırken otomatik olarak kendisi seçmesini istemiyorsunuz ve manuel yapmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Elinizden geldikçe yine de manuel yapmaya çalışın. Şimdi şu şekilde. Örneğin ben buradaki yine bu nesneyi kaldırmak istiyorum. Arkadaşlar Healing Brush aracında doku seçerken alt tuşuna basılı tutuyoruz ve mouse'un sol tuşuna bir kere tıkladığınız zaman oradaki dokuyu otomatik olarak seçiyor arkadaşlar. Ve buradan bir doku alarak hemen hızlı bir şekilde şöyle seçersem buranın bu ten rengine değiştiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Photoshop bunu profesyonel bir şekilde düzeltiyor arkadaşlar. Şimdi örneğin ben bunu biraz daha uzaklaştırdım diye bir aracımıza geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben bu fotoğrafları açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Siz kendiniz arşivleri indirerek düzenleme yapabilirsiniz üzerinde. Veyahut arkadaşlar bu fotoğraflar üzerinde benim yaptığım gibi değişiklikler yaparak bir antrenman, yani alıştırma yapabilirsiniz arkadaşlar kendi kendinize. Eğer tabi arşivleri olmayan arkadaşlar için şu şekilde. Şimdi arkadaşlar diğer bir aracımız ise çok sık kullanacağımız bir araç, fırça aracı arkadaşlar. Fırça aracı arkadaşlar ben sizlere genellikle katman katman ayırmanızı tavsiye ediyorum. Yani şu şekilde. Şimdi örneğin ben burada boyama işlemi yapacağım zaman arkadaşlar, örneğin şurayı boyamak istiyorum ve boyadım arkadaşlar. Geri ben bunu düşüncem değişti ve bunu ben buradan kaldırmak istiyorum. Yani buradan başka bir yere taşımak istiyorum. Taşıma aracımı aldım. Üzerine geldim, tıkladım, basıp tuttum. Taşımıyor arkadaşlar. Bu neden kaynaklı? Arkadaşlar şimdi biz bunu boyama işlemi yaptık. Fakat sağ alt köşede gördüğünüz üzere bu sadece bir katman üzerine, yani ham fotoğraf dediğimiz fotoğrafın üzerine işlemiş arkadaşlar. Bunu biz geri alıyoruz. Ctrl C yaptık, geri aldık. Bir daha Ctrl C yapıyoruz. Geri aldım. Arkadaşlar şimdi biz yeni bir katman açacağız. Sağ alt köşede. Kısa yolu ise Ctrl Shift N tuşuna basarak yeni bir katman oluşturursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada katmanlara kesinlikle isimlendirin arkadaşlar. Yoksa isimlendirmediğiniz vakit
Tekrar dönme gibi bir durumunuz olduğunda tek tek katmanları aramak ile kalmayın arkadaşlar. İsimlendiriyorum. Mesela boyama işlemi diye kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi ben burada fırçayı seçmek için bu arada klavyeden B harfine basıyorum ve klavyeden otomatik olarak seçiyor arkadaşlar fırçayı. Arkadaşlar şimdi ben burayı yine aynı şekilde boyuyorum. Şöyle. Evet. Yine aynı şekilde boyadım. Ben buradaki aracı taşımak istiyorum örneğin. Hemen geldim. Zaten seçili olan katman boyama işlemi seçimi. Hemen seçtim. Ve taşıma aracı ile seçtim. Boyadığım yeri üzerine basılı tutarak sağa nereye taşımak istiyorsam oraya doğru çekiyorum arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Hemen şunu da sileyim. Bu arada silme tuşu hemen delete tuşu. Yani delete bastığınız zaman otomatik olarak yaptığınız katmanı siler arkadaşlar. Hemen sildim. Şimdi diğer bir araçlarımız ise arkadaşlar şöyle bakıyorum. Çok sık kullanacağımız araçlar. Burada silgi aracı arkadaşlar. Çok sık kullanacağımız bir araçlardan bir tanesi de silgi aracı. Şu şekilde silgi aracını aldım. Şöyle mesela ben şu alanı örneğin buradan silmek istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Az önce boyama işlemi yaptık. O boyama işlemi tekrar geri aldım. Ve ben burada silme işlemi yapacağım arkadaşlar. Bunun üzerinde. Örneğin şurası çok fazla taşmış. Ve ben bunu silme işlemiyle geri alıyorum. İstediğim gibi silebilirim. Şöyle. Arkadaşlar bu arada fırçanın sertliğini, yumuşaklığını nasıl ayarlıyoruz? Alt tuşuna basılı tutarak ve mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak yukarı aşağı yaptığımız zaman sertliği ayarlayabiliyoruz. Ben genellikle yumuşak çalışanlar taraftarıyım. Elinizde ne kadar yumuşak gelirse o kadar yumuşak çalışın ki fotoğraflar ki yaptığınız işlemler, yani biz daha ileride daha jumper yapacağız. Ondan sonra rutuş yapacağız ve düzeltmeler yapacağız. Saç rutuşu olsun, göz rutuşu olsun, dudak rutuşu olsun. Bunları tek tek sizlere birlikte işleyeceğiz. Arkadaşlar bunun için ben genellikle sizlere fırçanızı yumuşak uçlu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yaptığınız işlemler birbirine karışsın arkadaşlar. Karışım yapsın yani. O yüzden yumuşak uçlu fırça kullanmaya dikkat edin. Şu şekilde hemen zaten görüyorsunuz arkadaşlar, hızlı bir şekilde silme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi arkadaşlar hemen sizlere birkaç daha şey söyleyeyim. Örneğin ben buradan boyama işlemini sildim. Yeni açtım katmanı. Ve burada arkadaşlar şu alanı bir yüzde temizleme yapayım hemen hızlı bir şekilde. J tuşuna basarak hızlı bir şekilde temizleme yapıyorum arkadaşlar şu an. Şöyle. Bu arada arkadaşlar klavyemizin boşluk tuşuna basılı tutarak ve mouse'umuzun sol tuşuna basılı tutarak aşağı yukarı sağa sola bir şekilde fotoğrafımıza hareket edebiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde ben şurayı editliyorum arkadaşlar. Şimdi ben hızlı bir şekilde fotoğraftaki yüzdeki sivilceleri alıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde. Sizlere eğer daha hızlı bir şekilde çalışmak istiyorsanız nokta düzeltme aracı alabilirsiniz. Şöyle tek tek tıklama işlemiyle kaldırabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada sormak istediğiniz sorularınızı bizlere yorum kısmından sorabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olabilir veyahut video önerisi olabilir. Biz de ona göre görüşlerimizi sizlere bildiririz arkadaşlar. Hemen ben şunları şöyle bir temizleme yaptım. Burada geri alma işlemi yapacağım. Geri aldıktan sonra tekrar bakıyorum. Evet. Arkadaşlar diğer bir videomuzun konusu JPEG ve RAW arasındaki fark nedir? Onu size birlikte göreceğiz ve ekstra olarak Camera Raw'da renk efektini nasıl veriyoruz profesyonel bir şekilde onları göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bir hızlı bir şekilde hemen yüzdeki temizleyeyim. Evet. İşte ben bu fotoğrafta şöyle söyleyeyim size, ne renk efekti yaptım ne hiçbir şey yapmadım. Sadece şu an makineden çıktığı gibi sizlere
teslim ediyorum. Daha bunlara bu fotoğrafın üzerine renk efekti yapacağız. Beyaz dengesini yapacağız. Şu an bu fotoğrafta şöyle bir gözleme yaptığımız zaman arkadaşlar fotoğrafta gölge alanlar çok kapalı. Şurayı görüyorsunuz. Ben hemen size işaretleyeyim. Hemen şöyle bir işaretleyeyim. Gölge alanlar. Şöyle arkadaşlar şurası çok kapalı. Şuralar çok parlak. Gördüğünüz üzere. Bunları daha sizlere göreceğiz detaylı bir şekilde. Bunlara Dark yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bakıyorum fotoğrafa. Renk efekti zaten fotoğrafta yok arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar fotoğrafı önce ilk açtığınız zaman fotoğrafta ne yapabilirim diye düşünün. Daha sonra fotoğraftaki hataları görün. Böyle bir hızlı bir şekilde olmaz. Yavaş yavaş zamanla olacak bir şey. Fotoğraf inceleyerek, bol bol fotoğraflara bakarak ve fotoğraflarda başka kişinin çektiği fotoğraflar nasıl çekmiş ve bunlarla ilgili analiz yaparak arkadaşlar kendinizi geliştirebilirsiniz. Hemen şöyle bir hızlı bir şekilde kaldırıyorum. Geri aldım. Diğer bir videomuzun konusu size söylemiştim. JPEG mi RAW arasındaki fark nedir ve kamera RAW'da fotoğraf düzenleme nasıl yapılır profesyonel bir şekilde bunları göreceğiz. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla eğitim videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.